Evin içinde ilerlediler. Kan gölcüklerine basmamaya dikkat ediyorlardı. Mutfağın ocağında kaynamış sebzelerin arasında bir tencere içinde duran insan kafası buldular. Mutfak masasının üzerinde sebzelerle servis edilmiş gibi görünen müftekler vardı. Ne yazık ki o müftekler kafanın bir zamanlar üzerinde bulunduğu aynı vücuda aitti. Oturma odasında ise cansız bir beden vardı. Parçalanmıştı. Bunu yapan kişi açıkça bir uzmandı. Saldırının vahşeti yaraların sayısını belirlemeyi zorlaştırıyordu. Kan kaybı korkunç boyuttaydı. Akciğerler, karaciğerler, böbrekler ve aort gibi hayati organlar paramparça edilmişti. Bu karanlık, bu kadar sapkın ve bu kadar şeytanlı bir sahneyi aklı başında hiç kimsenin gerçekleştiremeyeceği düşünülebilirdi. Fakat keşfedilecek daha çok şey vardı. Bu kanalda yeniyseniz, tesadüfen rastladıysanız veya tavsiye edildiyse siz de bu tarz gerçek suçlara meraklısınız demektir. Henüz abone olmadıysanız hadi durmayın, hemen abone olun. Bildirimlerinizi açın ki hiçbir bölümü kaçırmayın. Şimdi hazırsan anlatıyorum. Catherine Knight, Avustralya'da müebbet hapis cezasına çarptırılan ilk kadın. Hatta oradaki evraklara asla serbest bırakılmayacak yazmışlar. Şöhretiyle tanınan Mary Catherine Knight, 24 Ekim 1955'te en başından itibaren korkunç bir aile dinamiğinin içine doğdu. Annesinin onu dünyaya getirmeden önce 4 oğlu vardı ve bu çocukların babasıyla evliydi. Sonra kocasının iş arkadaşıyla bir ilişki yaşarken yakalandı. O adamın adı Ken Knight. Avustralya'da yaşadıkları bu kasaba küçük bir kasabaydı. Herkes konuşuyordu. Muhafazakar bir kasabaydı. Herkes çok sosyetikti. Bu yüzden herkes annesinin kocasını konuşuyordu. Bu durum temel olarak Catherine'ın annesi Barbara'yı ve Ken'i kasabadan kaçırdı. Barbara giderken oğullarından ikisini kocasına, ikisini de teyzesine bıraktı. Yani çocuklarını öylece bırakıp bu başka adamla kaçmış oldu. Barbara daha sonra Ken Knight'tan 4 çocuk daha yaptı. Bu çocuklardan ikisi ikiz kızlardı. Ve bunlardan biri de Mary Catherine Knight'tı. Büyürken babası Ken hem kendisi hem de annesi için son derece istismarcıydı. Bir alkolikti. Herkes onu tam bir pislik olarak tanırdı. Barbara'nın söylediğine göre her Allah'ın günü günde 10 defaya kadar kendisine fiziksel istismarda bulunurmuş. Hatta bazen çocukların önünde bu şekilde istismar edermiş. Yani çocuklar evlerinde her zaman bu fiziksel saldırganlığı görürdüler. İşte bu yüzden Barbara iki küçük kızını kendisinin en iyi arkadaşı yapmaya ve tüm özel şeylerini onlara anlatmaya karar verdi. Barbara, Catherine de dahil olmak üzere kızına babalarıyla yaşadığı mahrem kaçamakları en ince ayrıntısına kadar anlatırken bir yandan da küçük kızlarına erkeklerden ne kadar nefret ettiğini söylerdi. Onlardan nefret ettiğini, onları aşağıladığını. Daha sonra Catherine büyürken aynı şekilde aile üyelerinin çoğu tarafından istismara uğradığını söyledi. Catherine babasının bunlardan biri olmadığını söyledi ama tüm çocukluğu boyunca yaklaşık 11 yaşına gelene kadar çok uygunsuz şekillerde ellendiğini de söyledi. Bu yüzden Catherine gerçekten içine kapanık ve yalnız takılan biriydi. Böyle aniden öfke krizine girdiği patlamaları olurdu. Ama çoğunlukla yalnız kalır, kendi halinde takılırdı. Catherine'in küçük bir kızken sadece 2 kişiye güvendiği söylenirdi. Biri ikiz kız kardeşi, diğeri de kendi canına kıyan amcası Oscar'dı. Yani o da gitmişti. Ailesinin ona ve onun gözünün önünde annesine, babasıyla yaptıklarından dolayı Catherine de erkeklerden nefret ederek büyüdü. Onlardan nefret ediyor, onlardan adeta tiksiniyordu. Okulda Catherine bazı insanlar tarafından hoş bir kız olarak tanımlanırdı. Bazı insanlar onun ödüller kazanan, sadece arada bir böyle krizler geçiren ama çoğunlukla iyi bir kız olduğunu söylerdi. Diğer insanlar ise onun bir zorba olduğunu söyledi. Yine de 15 yaşında okulu bıraktı ve okuma yazma bilmiyordu. Dikiş fabrikası gibi bir yerde çalışmaya başladı. Zaman geçtikçe Catherine'in çok toksik ilişkilere girdiği bilindi. Geçmişine bakarsanız alkolik olan erkeklere çekiliyordu ve bildiğimiz kadarıyla istismarcı ilişkilerin içindeydi. Ama çoğunlukla istismar eden taraf kendisiydi. Sonunda yerel hayvan kesimhanesinde hayalindeki istediği işi buldu. Yaşadığı kasabadaki bu mezbaha kasabanın kalbi gibiydi. Ana gelir kaynaklarının geldiği yerdi. Tüm başarılı insanlar bu mezbahanede çalışıyordu. Yani bu işi aldığında hayatını kazandığını hissetti. Herkes işinde mükemmel olduğunu söyledi. Mezbahadan çalışmayı seviyordu. Diğer çalışanlar ineklerin ve domuzların baş aşağı asılı olduğu yerde gezip sık kanamalarını izlemek için hayvanları hafifçe kestiğini söylerlerdi. Kanayan hayvanları izlemekten büyük keyif alıyordu.
işindeki hırsı ve tutkusu sayesinde hızlıca terfi etti ve kendisine ait kasap bıçakları seti verildi. Bunlar içinde hayvanların derisini yüzmek, organlarını çıkartmak, etleri kesmek için kullandığı kasap bıçaklarıydı. Ama bu bıçakları geceleri eve götürür, yatağının üzerine asardı. İnsanlar ona neden her gün kullandığın devasa keskin kasap bıçakları yatağın üzerine asıyorsun diye sorduğunda ne zaman ihtiyacım olacağını asla bilemezsin derdi. O bıçakları çok seviyordu. Onlar onun için bir kupa gibiydi. Girdiği istismarcı ve toksik ilişkilerine devam edersek ilk evliliği 1974 yılındaydı. Bu adamın kendisini evlenmeye ikna ettiği söylenir. Yani adam aslında onunla evlenmek bile istemiyordu. Evlendikten sonra düğün günü boyunca adam sırılsıklam sarhoş olmuştu. O akşam düğün gecelerinde gerdeğe girmek istediklerinde sadece 3 kez birlikte olabildiler. Kocası düğün gecelerinde sırılsıklam sarhoş bir halde uyuyakaldığında Catherine en az 5 kez veya daha fazla yapamadıkları için çok öfkelendi. Çünkü Catherine'in annesi Barbara düğün gecesi 5 kez yaptığını söylemişti ve Catherine 10 kez yaptığım gibi diğer söylentileri duymuştu. Bu yüzden kocasına sadece 3 kez yaptık diye baktı ve uykusundayken onu boğmaya başladı. Adam onu boğarken uyandı. Yine de adam bundan sonra onu terk etmedi. Ama Catherine'in annesi Barbara bir noktada kocasına "O kadına dikkat etsen iyi olur. Seni öldürür. Birkaç vidası gevşek olun" demişti. Catherine ve ilk kocası 10 yıl birlikte kaldılar. Çocukları oldu. Adam onu aldattı ve onu terk etti. Hatta bir defasında onu terk edip başka bir kadını hamile bıraktığına dair söylentiler bile var. Catherine kelimenin tam anlamıyla kendini pek tutamıyordu. Kasabadaki insanlar bir noktada 2 aylık bebeğini alıp tren gelmek üzereyken tren raylarına koyduğunu söylediler. Tren henüz gelmemişti ama 2 aylık bebeğini tren raylarına bırakmış, trenin gelmesini bekliyordu. İddiaya göre kasabadan başka biri bebeği görüp gelip aldı. Yaşadığı bu küçük kasabadaki insanların söylediği başka bir zamanda bebeklerinden biriyle bebek arabasında caddede yürüdüğü ve bebek arabasını öylece savurduğuydu. Sonunda polisi aradılar. Polis gelip Catherine'i aldı ve bir akıl hastanesine yatırdı. O noktada kendisine doğum sonrası depresyon teşhisi kondu ve psikiyatri servisinde birkaç ay geçirdi. Orada hemşireler Catherine'in kocasının arabasını tamir eden tamirciyi öldüreceğini söylediğini belirttiler. Çünkü arabası tamir edildiği için kocası onu terk edebilmişti. Bu yüzden dışarı çıktığında tamirciyi öldürecekti. Sonunda boşandılar ve Catherine çoğunlukla kendisinin en toksik kişi olduğu toksik ilişkileri yolunda devam etti. Catherine'in sahip olduğu başka bir erkek arkadaşına karşı o kadar şiddetli ve kıskanç hale geldi ki adamın 2 aylık yavru köpeğini aldı, boynunu tam orada adamın gözünün önünde kesti ve o yavru köpeği katletti. Erkek arkadaşıyla o kadar çok şey yaşandı ki bir defasında adama ütüyle vurmuştu. Bir defasında döküm tavayla kafasını yarıp kafasını patlatmıştı. Tüm kıyafetlerini kesmişti. Bir noktada bu adam polisi aradı. Ama Catherine onu tavlamayı ve suçlamaları geri çekmesi için ikna etmeyi başardı. Sonunda ona geri döndü. Kavga edip ayrılıyorlardı. Ona tekrar geri dönüyordu. Sonunda 3. çocuklarını yaptılar. Yani bu adamdan bebeği oldu. Adam onu bir makasla bıçaklayarak öldürmeye çalıştığını, adam bir gün işe gittiğini söyleyip ortadan kayboldu ve bir daha asla geri dönmedi. Catherine daha sonra başka bir adamdan hamile kaldı. Onunla 3 yıl boyunca birlikteydi. 3 farklı bebek ve 3 farklı babası vardı. 4. çocuğunu yaptığı bu adamla 3 yıldır birlikteyken John Price adında bir adamla tanışıyor. 4. çocuğunun babasıyla birlikteyken John Price ile bir ilişki yaşamaya başlıyorlar. John Price ile bir gece kulübünde tanışıyor ve hemen anlaşıyorlar. John kasabada çok iyi tanınıyordu. Çocuklarını büyüten bekar bir babaydı. Çalışkan bir adamdı. Ağır bir içici ve alkolik olarak da bilinirdi. Ama bütün gün çalışan, eve gelip botlarını çıkaran, çocukları etrafta koştururken dışarıda kamp ateşinin önünde sızana kadar birkaç kadeh deviren ve ertesi gün işine giden türden bir adamdı. Herkes John'u severdi. 3 çocuğu vardı. Biri 2 yaşında bir bebekti ve bu bebek eski karısıyla kalıyordu. Ama 2 büyük çocuk onunlaydı. John Catherine'in şiddet dolu geçmişini biliyordu. John'un tüm arkadaşları "Bizimle dalga geçiyor olmalısın kardeşim. Hepsinin arasından bu mu yani?" der gibiydi. Ama o sadece tatlı bir adamdı. Ondan hoşlanmıştı. Catherine'in yatakta çok iyi olduğu bilinirdi. 1995'te Catherine valizlerini topladı ve John ile 2 çocuğun yanına taşındı. 2 çocuğu hangi nedenden dolayı olursa olsun ondan hoşlanmıştı. Onlara iyi davranıyordu.
Onu gerçekten seviyorlardı. John 17 yıldır işindeydi ve çok iyi para kazanıyordu. Güzel bir evi vardı ve tüm ailesini geçindirebiliyordu. Her şey harikaydı. 1998'de, yani bir araya gelmelerinden 3 yıl sonra, Catherine John'a kendisiyle evlenmesi için gerçekten baskı yapıyordu. John ise neden evlenmemiz gerektiğini anlayamıyorum. Eski bir karım var. Daha önce evlendim. Sen de daha önce evlendin. Yürümedi. Neden işleri karmaşıklaştıralım? Mutluyuz. Burada yaşıyorsun. Her şey güzel. Evlenmek istemiyorum diyordu. Bu yüzden Catherine krize girdi. Öfkelendi. Eşyalarını karıştırmaya başladı. Ve John Price'ın vasiyetini buldu. Vasiyetinde her şeyi eski karısına ve çocuklarına bırakıyordu. Ne olursa olsun John'u tüm vasiyetini değiştirmesi için ikna etmeye çalıştı. Adam yapamayacağım, bu çocuklarım için yapamayacağım dedi. O kadar öfkelendi ki adamın iş yerinde çöpe atılmış ilk yardım kitleri falan vardı. Tarihi geçmişti. O da onları çöpten çıkartmış, bunları videoya çekip patronuna gönderiyordu. Ve bundan sonra John işinden kovuldu. Patronunu kovmak istemedi. 17 yıldır oradaydı. Ama maalesef kovmak zorundaydı. Bu yüzden işini kaybetti. John'un arkadaşları gibi daha fazla insan neden olmamasın? Sana yaklaşık 20 yıllık kariyerine mal oldu dedi. Adam öfkelendi. Onu evden kovdu. Ama bundan kısa bir süre sonra onu geri aldı. Kadın tekrar adamın ve çocukların hayatına süzüldü. John'un tüm arkadaşları ondan uzaklaşıyordu. Arkadaşlarının bu kadın tarafından kullanılmasını, kelimenin tam anlamıyla istismar edilmesine dayanamıyorlardı. Neden ona geri dönüp duruyorsun diyorlardı. Catherine eve taşındığında sürekli kavga ettiler. Tüm o kavgalar ve her şeyde adamın evinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Tam kontrolü sağlayamayınca da adamın çocuklarını kendi çocuklarına uygunsuz şekilde dokunmakla suçlamaya başladı. Tüm kasabayı dolaştı. John'un çocuklarının kendi çocuklarına uygunsuz şeyler yaptığına dair koca bir mesele çıkardı. 2000 yılında çok ama çok kötü bir tartışmaya girdiler ve Catherine sonunda John'u göğsünden bıçakladı. 29 Şubat 2000'de John ona karşı uzaklaştırma kararı almak için mahkemeye gitti. Mahkeme ise yargının karşısına çıkmanız için 3 hafta beklemeniz lazım falan diyordu. Adam anlamıyorsunuz, bu kadından korkuyorum, beni zaten bıçakladı, uzaklaştırma kararına ihtiyacım var, çocuklarımın korunmasına ihtiyacım var, benim korunmaya ihtiyacım var diyordu. Mahkeme tamam 3 hafta sonra görüşürüz, davanızı yargıca sunarsınız dedi. John iş arkadaşlarına, tüm komşularına yaşanan her şeyi anlatmaya başladı. Kadının çocuklara zarar vermeye çalışabileceğinden gerçekten endişelendiğini söyledi ve bu uzaklaştırma kararını bekliyordu. O gün işe gitti ve işteki herkese gerçekten beni öldüreceğini düşünüyorum. Yarın işe gelmezsem bilin ki öldüm diyordu. Bu arada Catherine onu diğer işinden kovdurduğu için başka bir iş bulmak zorunda kalmıştı. John yeni işinde sadece sadık bir çalışan olarak kalmıyor, aynı zamanda erkenden geliyordu. Her gün oraya gelen ilk kişiydi. Çalışkan bir adamdı. Öylece işe gelmemezlik yapmazdı. Bu yüzden bunu söylediğinde doğruyu söylediğini biliyorlardı. Arkadaşları ve iş arkadaşları ona bu gece eve gitme diye yalvarıyorlardı. O da eve gitmezsem çocuklarıma bir şey yapabilir. Bu yüzden eve gitmek zorundayım dedi. O gün eve doğrudan gitmek yerine komşusunun evine gitti. Birkaç bira içti, onlarla takıldı. Evine gittiğinde Catherine oradaydı ve çocukları geceyi arkadaşlarıyla geçirmesi için göndermişti. Catherine o gün dışarı çıkıp çok ama çok ilginç bir akşam yemeği planlamıştı. Gidip kendisine yeni siyah bir gecelik iç çamaşırı almıştı. O gece ne olacağını biliyordu. John eve gitti. Biraz televizyon izledi. Saat 11'den önce uyuyakaldı. Catherine geldi, yatakta onun yanına uzandı. Biraz televizyon izledi. Sonra kalktı. Gidip duş aldı. İyice ferahladı. Siyah geceliğini giydi, gidip onunla yatağa uzandı. Onu dürttü, uyandırdı. İlişkileri oldu. Birlikte oldular ve John uyuyakaldı tekrar. Bir sonraki yaşanan şey John'un onun kendisini bıçaklamasıyla uyanması oldu. Ama hepsi bu kadar değil. Ve burası yapabildiğim kadar detaylı hale gelecek kısım. Bu yüzden bu tür şeylere karşı çok hassassanız şimdiden videodan çıkabilirsiniz. Ayrıca katıl butonu aktif hale geldi. Desteklemek isterseniz katıdan üye olabilir veya bu videoya süper like ve hype atabilirsiniz. John 37 kez bıçak darbesiyle katledildi. Derisini yüzdü ve kafasını ayırdı. Biliyorsunuz ki kasapta çalışmıştı Catherine. Bu yüzden bunu nasıl yapacağını iyi biliyordu. John ertesi gün işe gelmeyince elbette iş arkadaşları onu aradı. Eve gittiler, kapıyı çaldılar. Pencereden baktılar. Biraz kan falan gördüklerini sanıp hemen polisi aradılar. Polis
Oraya vardığında kapıya vurdu. Ön kapı, arka kapı hiçbir şeyi duyamadılar. Hiçbir şeyi de göremediler. Ama John'un aracının orada olduğunu gördüler. Bu yüzden açıkça birileri oradaydı. Küçük posta kutusu deliğinden baktılar ve kırmızı bir perde gibi asılı duran bir şey gördüler. Sonunda kapıyı kırıp içeri girdiler. Müfettiş ön verandaya geldiklerinde güzel koktuğunu, lezzetli koktuğunu söyledi. Müfettişlerden birinin söylediği kelimesine şuydu: annenizin pişirdiği yahni gibi kokuyordu. Lezzetli bir fırın eti gibi. Kapıdan içeri girdiklerinde polislerden biri perdeyi çekmeye çalıştı. Kırmızı perdeyi çektiğinde ıslak ve ağır olduğunu fark etti. Ve tüm kolu kıpkırmızı oldu. Kendini falan kestiğini sandı. Meğerse bu John'un kendi derisiydi. Daha önce göğsünden bıçaklandığı parça hariç tüm vücudunu yüzmüştü. O parçayı takılı bırakmış, sonra cinsel organın etrafını deriyi takılayıp bırakacak şekilde hassasça kesmişti. Derisi o kadar hassas yüzülmüş ki yüzü ve saçı tek parça altında çıkmış. Sonra derisini alıp ellerindeki et çengelini asmıştı. Sonra kafasını ayırmış, alıp ocağın üzerindeki bir tencereye koymuş. Müfettişler mutfağa girdiklerinde hazırlanmış 2 tabak gördüler. Tabağın içinde kabak, soğan, fırınlanmış patates, bal kabağı ve et ile et suyu vardı. 2 tabağın üzerinde orada yaşayan John'un 2 çocuğun isim etiketleri vardı. Ocağın üzerindeki tencereyi gördüklerinde tencerenin kapağını kaldırdıklarında John'un kafasını gördüler. Fırında John'un pişen parçaları vardı. Aslında yaptığı şey kalça etini kesip dilimlemekti. Fırına koymuştu. Bazı parçalarını fırına, diğer parçalarını tabağa koymuştu. Müfettişler arka bahçeye fırlamış bir tabak buldular. O tabağın köpek için mi olduğunu, yoksa kendisinin yemeye çalışıp yemediğini anlayıp öfke kriziyle arka bahçeye mi fırlatıldığını bilemediler. Ama çocukları için akşam yemeğinde babalarından servis edilmiş 2 tabak vardı. İçeri girdiler. Kalıntıların geri kalanını buldular. Vücudu ya da ondan geriye kalanlar diyelim, garip bir pozisyonda oturtulmuştu. Sonra da odaya girdiler. Catherine siyah geceliğiyle bir şahapla yatakta baygın halde bulundu. O kadar baygındı ki onu uyandırmaları çok uzun sürdü. Kendi canına mı kıymaya çalıştı yoksa fazla hap aldığı hala belirsiz ve tartışmalı. Onu tutukladılar. Catherine sorgudayken ilk başta tek bir kelime bile söylemedi. Hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Olayı tamamen çevirmeye çalıştı. John'un istismarcı olduğunu ve belki de sadece bir öfke kriziyle delirdiğini söylemeye çalıştı. Ama bunu kimse yutmadı. Kasabadaki insanlar gidip tanıklık yaparak John'un öldürmeyi planladığı ve deliye yatıp bundan kurtulacağını söylediğini belirttiler. Tüm mahkeme sürecine burada girmeyeceğim. Mahkemede deli oynamaya çalıştı. Ama bunu hiçbir hakim yutmadı. Sonunda şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ya da Avustralya'daki evraklarda belirtildiği gibi asla serbest bırakılmayacaktı. Bu suç mahallini bulan polisler o zamandan beri asla eskisi gibi olamadılar. Bugün bile 20 yıl sonra bazıları hemen ardından istifa etmek zorunda kaldı. Bir daha asla et yemediler. Bir adam ağzına bir et parçası koyabilmesinin aylar sürdüğünü söyledi. Bu adamların verandaya çıkıp lezzetli kokuyor, annenizin fırında et pişirmesi gibi kokuyor dediklerini, sonra ne olduğunu öğrendiklerini düşünebiliyor musunuz? Tabağa servis edilmiş, tam olarak yiyebileceğiniz bir şey gibi görünen o kokudan sonra bir tabağın önüne oturmaya çalıştığınızı düşünebiliyor musunuz? Terapiye gitmek zorunda kaldı çoğu. Hayatlarının gördükleri en kötü şey buydu. Catherine şu anda Avustralya'da hapishanede. Avustralya'daki en acımasız hapishane olarak kabul edilen bir yerde. Bu küçük hapishane Batı Sydney'deki Silverwater ıslah kurumuydu. Peki Catherine Knight şu an ne yapıyor? Dinle çok meraklı hale gelmiş. Günlerini örgü örerek ve dikiş dikerek geçiriyormuş. Hapishane mutfağına girmesi veya yemek pişirmesine kesinlikle izin verilmediği söyleniyor. Sanırım 20 yıldır kilit altında. Kimseyle aynı hücreyi paylaşmasına izin verilmiyor. Ama barışçıl olarak da biliniyormuş. Herkes onu seviyormuş. Aslında orada sahip oldukları en popüler mahkum olarak biliniyor. Ve herkes sevgili yaşlı Catherine'i seviyor. Hapishanede bir şey planlarsa herkes dahil eden kişi oluyormuş. Hiç kavgaya karışmamış ve kimseye saldırmamış. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana fikirlerinizi söyleyin lütfen. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Katıl butonundan, süper like'tan ve videoya hype ataraktan bana destek olabilirsiniz. Eyvallah.